Burası Konoha kahvehanesi. Burada Naruto'yu biraz tiye alıyoruz. Evreninde birçok güçlü klan vardı. Uchiha'lar Sharinganlarıyla korku salıyordu. Senju'lar savaş alanını domine ediyordu. Ama öyle bir klan vardı ki diğer büyük köyler tek başlarına onlara saldırmaya cesaret edemedi. Onları durdurabilmek için güçlerini birleştirmek zorunda kaldılar. Bu klanın adı tabii ki de Uzumaki klanıydı. Devasa çakra rezervleri, ölüme meydan okuyan yaşam güçleri, dünyanın en güçlü mühür teknikleri ve büyücüleri bile kontrol altına alabilecek bilgiye sahip olmaları. Onları tarihin en tehlikeli klanlarından biri haline getirdi. Peki böylesine güçlü bir klan neden neredeyse tamamen yok edildi? İşte bugün Naruto evreninin en büyük trajedilerinden birini anlatıyoruz. Uzumaki klanının hikayesi Naruto'nun doğumundan onlarca yıl önce başladı. Bu klan Dalgalar ülkesinin yakınlarında bulunan Uzushi Ogakure yani Girdap köyünde yaşıyordu. Köyün adı bile çevresini saran dev girdaplardan geliyordu. Ancak Uzumaki'lere özel yapan şey yaşadıkları yer değildi. Asıl güçleri taşıdıkları kandaydı. Çünkü Uzumaki klanı Konoha'nın kurucularından biri olan Senju klanının çok yakın akrabasıydı. İki klan aynı soydan geliyor, benzer yaşam gücünü ve olağanüstü çakra rezervlerini paylaşıyordu. Bu yakın bağ nedeniyle Hashirama Senju ile Mito Uzumaki evlendi. Bu evlilik sadece iki insanı değil, tarihin en güçlü iki klanını da bir araya getirdi. Hatta bugün bile Konoha ninja yeleklerinin arkasında gördüğümüz kırmızı Uzumaki amblemi bu dostluğun ve akrabalığın bir simgesidir. Yani Naruto yalnızca Hokage'nin oğlu değildi. Aynı zamanda tarihin en güçlü klanlarından birinin son mirasçılarından biriydi. Uzumaki klanının gücü tek bir yetenekten gelmiyordu. Onları korkutucu yapan şey sahip oldukları olağanüstü özelliklerin aynı anda tek bir klanda toplanmış olmasıydı. İlk olarak normal bir shinobi'nin çakra rezervi zamanla tükenirdi. Ancak Uzumakiler doğuştan olağanüstü büyük çakra rezervlerine sahipti. Ve bu sayede çok daha uzun süre savaşabiliyor, diğer shinobilerin kullanamayacağı teknikleri peş peşe kullanabiliyorlardı. Ama asıl fark burada başlıyordu. Uzumakilerin yaşam gücü inanılmazdı. Ölümcül yaralar alsalar bile hayatta kalabiliyor, ağır darbelerden sonra bile yaşamaya devam edebiliyorlardı. Bunun en büyük örneklerinden biri Kushina Uzumaki'ydi. 9 kuyruk vücudundan çıkarıldıktan sonra bile hemen ölmedi. Normal bir insan için bu anında ölüm demekti. Fakat Uzumaki kanı ona yaşamaya devam edecek kadar büyük bir direnç verdi. Bir diğer örnek ise Karin'di. Karin'in çakrası sadece kendisini değil başkalarını da iyileştirebiliyordu. Onun çakrasını ısıran kişiler ağır yaralarını bile kısa sürede iyileştirebiliyordu. Ve elbette Uzumakileri dünyaya korku salan asıl güç. Mühür teknikleriydi. Fuin Jutsu konusunda hiçbir klan onlarla yarışamıyordu. Büyücü mühürleri, Adamantine Sealing Chains, Reaper Dead Seal ve daha onlarca yasak mühür tekniği. Bu teknikler sayesinde yalnızca insanları değil, kuyruklu canavarları bile kontrol altına alabiliyorlardı. İşte bu yüzden Uzumaki klanı sadece güçlü değildi. Dünyanın güç dengesini değiştirebilecek kadar tehlikeliydi. Uzumaki klanının gücü zamanla bütün dünyaya yayıldı. Artık sadece Konoha değil, diğer büyük ninja köyleri de onların gerçek potansiyelini görmeye başlamıştı. Düşünsenize, büyücüleri mühürleyebilen, neredeyse hiç tükenmeyen çakraya sahip, öldürülmesi son derece zor ve dünyanın en güçlü mühür tekniklerini kullanan tek bir klan. Eğer güçlenmeye devam ederlerse hiçbir ülke onlara karşı koyamayabilirdi. İşte bu korku tarihin en büyük saldırılarından birine neden oldu. Kesin tarihi hiçbir zaman açıklanmadı. Ancak birçok kaynağa göre birden fazla büyük ülke ve ninja köyü gizlice anlaşarak Uzushi Okagure'ye savaş açtı. Amaç klanı durdurmak değildi, tamamen yok etmekti. Uzumakiler sonuna kadar direndi. Fakat sayıları çok fazlaydı. Köy yakıldı, evler yıkıldı. Mühür ustalarının büyük bölümü savaşta hayatını kaybetti. Hayatta kalabilen az sayıdaki Uzumaki ise dünyanın farklı bölgelerine kaçmak zorunda kaldı. İşte bu yüzden Naruto, Nagato, Karin ve diğer Uzumakiler birbirinden kilometrelerce uzakta büyüdüler. Bir zamanlar dünyanın en güçlü klanlarından biri olan Uzumakiler artık yalnızca birkaç kişiden ibaretti. Klanı tamamen yok olmadı ama artık hiçbir zaman eski gücüne ulaşamayacaktı. Savaştan kurtulanlar dünyanın dört bir yanına dağıldı. İlk isim Mito Uzumaki, Konoha'nın ilk Jinchurikisi ve 9 kuyruğu müdürleyebilecek kadar güçlü ilk Uzumaki.
Onun ardından Kushina Uzumaki. Küçük yaşta Konoha'ya getirildi. Çünkü yalnızca bir Uzumaki 9 kuyruklunun yeni taşıyıcısı olabilecek kadar güçlüydü. Yıllar sonra Kushina'nın oğlu Naruto doğdu. Naruto aslında yalnızca 9 kuyruklunun Jinchurikisi değildi. O Uzumaki klanının son büyük mirasıydı. Ama Naruto yalnız değildi. Nagato da bir Uzumaki'ydi. Birçok kişi bunu ilk izlediğinde fark edemedi. Rinnegan'a sahipti. Pain olmuştu. Ama damarlarında hala Uzumaki kanı akıyordu. Belki bu yüzden Madara'nın Rinnegan'ını taşıyabilecek kadar güçlü bir bedene sahipti. Bir diğer isim ise Karen'di. Savaş gücüyle değil, şifa yeteneğiyle tanındı. Onun çakrası başkalarının hayatını kurtarıyordu. Dikkat ederseniz hayatta kalan Uzumaki'lerin hiçbiri aynı yerde büyümedi. Naruto Konoha'da, Nagato Yağmur Köyü'nde, Karen Kusaga Kure'de. Hepsi aynı klan üyeleriydi. Ama birbirlerini bile tanımadan büyüdüler. Belki de Uzumaki klanının en büyük stratejisi buydu. Köylerini kaybetmediler sadece. Birbirlerini de kaybettiler. Uzumaki klanı hakkında hala birçok kişinin bilmediği detaylar var. Mesela Konoha Shinobi'lerinin sırtındaki kırmızı spiral sembolü. Birçok kişi bunun Konoha'nın amblemi olduğunu sanıyor. Ama aslında değil. O sembol Uzumaki klanının amblemidir. Konoha, Uzumaki'lere duyduğu saygıyı göstermek için bu sembolü ninja yeleklerine ekledi. Bir başka merak edilen konu ise Naruto neden babasının soyadını taşımadı? Sonuçta babası 4. Hokage Minato Namikaze'ydi. Bunun nedeni oldukça basitti. Minato'nun birçok düşmanı vardı. Naruto'nun Namikaze soyadıyla büyümesi daha çocuk yaşta hedef haline gelmesine neden olabilirdi. Bu yüzden annesinin soyadı kullanıldı. Bir diğer ilginç detay ise kırmızı saçlardı. Her Uzumaki'nin saçları kırmızı değildi. Ancak saf Uzumaki soyundan gelenlerin büyük çoğunluğu bu özellikleriyle tanınıyordu. Kushina, Karen, Mito bunların en bilinen örnekleriydi. Naruto ise bu özelliği babasından aldığı sarı saçlar nedeniyle taşımadı. Bugün Uzumaki klanı neredeyse tamamen yok olmuş olsa da onların mirası hala yaşamaya devam ediyor. Her mühür tekniğinde, her Uzumaki sembolünde ve Naruto'nun taşıdığı soyadında. Peki sizce eğer Uzumaki klanı yok edilmeseydi Naruto evreninin en güçlü klanı onlar mı olurdu? Yorumlarda fikrinizi yazmayı unutmayın. Naruto ise sadece bir Hokage olmadı. Aynı zamanda yok edildiği sanılan bir klanın yaşayan mirasına dönüştü. Bugün milyonlarca insan Naruto denildiğinde farkında olmadan Uzumaki soyadını da hatırlıyor. Belki Uzushi Ogakure artık yok. Belki Uzumaki klanı eski gücünde değil. Ama gerçek güç yalnızca hayatta kalmak değildir. Gerçek güç aradan onlarca yıl geçse bile unutulmamaktadır. Ve Uzumaki klanı tam da bunu başardı. Asla unutulmadı. Destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda